Evet Şükrü, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şu aralar bayağı iyiyim. Süper. Şimdi öncelikle sana e-kitabımızı nasıl aldın? Nereden bizi gördün? Bu kısaca serüvenini bir anlatmanı istiyorum. Ya şu şekilde ben uzun yıllardır YouTube üzerinden para kazanmaya çalışıyordum. Birçok şekilde birçok kişiyi takip ediyorum sürekli. Daha önce de 3-5 tane YouTube kanal denemiştim ama sürekli bir sonuca ulaşamamıştım. Sizi de zaten YouTube'dan ve Instagram'dan daha önce de takip ediyordum. Niş içeriği arıyordum. Ne yapabilirim, nasıl bir sonuca ulaşabilirim diye. Tam o dönemde de sizin kitabınız denk geldi. Yani kitabı aldım. Hatta kitabı almadan önce ben yine niş arıyordum. Sürekli arıyordum. YouTube'da geziyordum. Gerçekten çok iyi bir zamanda denk geldi. Kitabı aldım ve sürekli çalıştığım için de kitabın içindeki kolay bir nişi buldum daha doğrusu. Çalıştığımızın kolay bir nişi yapmaya çalıştım. Kitabın içinde güzel bir niş vardı. Kolay yapılabilen bir niş vardı. Onu denedim. Oldu. Peki şunu soracağım. Bu nişi bulduğunda, kolay dediğim bu nişi bulduğunda kitabın içinde, kendi sesini kullandın mı? Yüzünü kullandın mı? Ya da metinleri kendin mi yazdın? Bu içerik üretme sürecini bir de gerçekten şunu anlatmanı istiyorum. Bunu izleyen kardeşlerim senin gibi şu an mesela niş arıyorlar. Ya da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ya da bir şey yapacaklar ama o yapacakları nişle alakalı bir şeye takılıyorlar, vazgeçiyorlar, başka bir şeye bakıyorlar. Böyle süreci uzatıyorlar. Ya da yani yanlış nişlere, işte örnek veriyorum sağlık gibi çok ağır işleyen nişlere ya da hiti olmayan nişlere giriyorlar. Sen de bu süreci biraz anlatırsan çok sevinirim. Bir de bu e-kitabı gördüğün yer Instagram mı, Story'de mi gördün, Reels'ta mı gördün, nasıl gördün? Bir de bizi nereden tanıdın? Biz normalde takip ediyordun, doğru mu? Ben Instagram Reels'ında gördüm. Oradaki nişi seçtim. Nişte sesimi kullanmıyorum, yüzümü kullanmıyorum. Sadece metni kendim yazıyorum. Rakiplerimin videolarına bakıyorum. Oradaki metinleri alıyorum. Biraz yapay zeka ekliyorum. Sonra bütün bu metni alıp tamamen kendi cümlelerimle yeniden yazıyorum. Ve yapay zekaya seslendirerek, videoları ekleyerek oluşturuyorum. Süper. Peki bir video yapma sürecin ne kadar sürüyor zaman olarak? Ya ortalama 4 ile 6 saat arası değişiyor. Ben biraz detaycı bir insan olduğum için istediğim cümleyle istediğim görsel uyuşmadığı zaman video içime sinmiyor. Ben onu bulana kadar devam ediyorum. Ya cümleyi değiştiriyorum ya videoyu değiştiriyorum. Peki bu videoları kendin mi üretiyorsun yapay zekayla yoksa var olan videoları mı kullanıyorsun? Evet, ben var olan videoları kullanıyorum. Instagram'dan alıyorum, onu söyleyebilirim. Hazır videoları, sadece metinleri videoya göre uyarlıyorum, editliyorum güzelce. Peki şimdi sorum şu. Kanalını ne zaman açtın? Ne kadar sürede para kazanma açtın? Para kazanma açtıktan sonra günlük ortalama ne kadar kazandın? Ve şu anda son 28 gün kazancın ne? Evet, dinliyorum. Ben 15 ya da 16 Mart olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Kitabı aldığım gün ya da bir sonraki gün diye hatırlıyorum. 1 Mayıs'ta açmışım. Mart'ın 16'sında kanalı açtın. Evet, Mart'ın 16'sında kanalı açtım. Para kazanmayı açtın. Evet, 1 Mayıs'ta para kazanmayı açtım. Evet. İlk gün ne kadar kazandın? Yani ilk gün veriler gelmediği için $1,5 yazıyor. Tamam. İkinci gün diyelim o zaman. İkinci günü yine $5 yazıyor. Sonraki gün yani 3 Mayıs'ta tam oturduğu için $75. Yani e-kitabın parasını 3 Mayıs'ta almış oldun. Doğru mu? Evet. Evet ve bunu şöyle bir yarışmada yapmıştık. E-kitabı alan ve ilk para kazanmasını, e-kitabın içinde verdiğimiz nişle para kazanmasını açan kardeşimize 10.000 TL bir para ödülümüz vardı. Biz sosyal medyada çok görüyorsundur zaten. Böyle insanlara yolda yürürken para verenler, boş boş para verenler, işte şunu takip et, şu kadar para vereceğim, bir sürü olaylar var. Biz böyle bir yol çizmek istemedik. Bu parayı sana hediye olarak vermiyoruz aslında. Bu senin başarın ve bu herkese verilen bir şey değil. Herkese verilen bir şey olduğu zaman ben o insanlara da saygısızlık olduğunu zaten düşünüyorum. Çünkü düşün, yoldan geçiyor, 100 TL para veriyor, 200 TL para veriyor. Sen kimsin? Bu adam senin parana ihtiyacın var vesaire gibi bir sürü şey var. O insanların bazıları da o anki şok anlamıyla anlamıyor ama sonrasında mesela çok bence kötü duruma düşürüyor yani. Ama burada ben insanlara bu şekilde ödülleri gerçekten başarı için, aslında biraz da insanları teşvik etmek için, yapabileceklerini inandırmak için yapıyorum. Yani bizim amacımız da onunki bir değil. Ve burada da gerçekten seni tebrik ediyorum. Akabinde de içeriğine dediğin gibi odaklandım ve bu ilk para kazanma açtığın kanal mıydı? Daha önce bir tane açtım ama o zaman hiç bilgim yoktu. Reklam vererek para kazanmayı açtım. Ama reklam için bütçem bittiği zaman da kanal battı tabii ki. Şu an son 28 günlük kazancın nedir? Son 28 günüm yani şöyle, daha bu ay bitmedi. Yani 3 Mayıs'ta düzgün şekilde kazandım. Şu an $3.000 geçti. Yani 120.000 TL'yi geçti, doğru mu? Evet. Evet ve bunu bir e-kitapla yaptın. Ve bunu şimdi belki de otomasyona sokup bu kanalları çoğaltacaksın. Abinle beraber yapıyorsun. 2 kişisin. Ben herkese kendinize bir body yapın dememin asıl sebebi de
tam olarak buydu. İnan tek başına olsaydın sana destek olacak biri olmayacağından, kendine güvenini tam toplayamayacağından dolayı şu an bence bu kadar belki de başarıya hızlı ulaşamayacaktın. Ama kesinlikle desteğin çok önemli olduğunu ben burada yine senin yanında söylemek isterim. Ve gerçekten şu anki duygularını da öğrenmek istiyorum. Hani çok yüksek bir kazanç senin hedefin değil tabii ki. Ben hedefin daha yüksek olduğunu da düşünüyorum zaten. Ama yani şu an karşındaki arkadaşlar hala niş bulamayan bir arkadaşlar. Onlara böyle tavsiye niteliğinde çok güzel bir konuşma yapsan. Kendin de bunu nasıl duygusal olarak nasıl kendini hazırladığını, soru başardıktan sonra nasıl duygulara girdiğini samimi bir konuşma yapıp arkadaşlara biraz motivasyon, biraz da kendilerinin başarabileceğini inandıracak bir konuşma yaparsan çok sevinirim. Yani şu şekilde söyleyeyim, ben başta bu kazançlara çıkabileceğimi gerçekten düşünmemiştim. Yani ben bir otelde asgari ücretle çalışıyorum. Şu an çalıştığım asgari ücretin kat ve katını daha neredeyse 25 günde aldım. Şu an gerçekten bir başarmışlık hissi var. Yani bu hissi tarif edemem. Bir gün akşam hani önce 75 dolarla gitti, 75-100 dolar, sonra bir gün 144 dolar çıkınca ben gerçekten inanamadım yani. Yani bu paralar gerçek mi diye. Sonra yavaş yavaş alışıyorsunuz ama bu başarmışlık hissi gerçekten farklı bir şey. Hani belli bir süre sonra gerçekten çalışmama gerek kalmayacak. Şu an gerçekten oturana kadar bu işe devam edeceğim. 2. kanal, 3. kanal. Şu an abime de bir kanal açtı. Abimle devam ediyor. Sonra ikimizin nişlerini birleştirip ortak bir kanal daha açacağız. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bu konuda kitaptaki gördüğüm niş bana hani bu kadar kolay olamaz demişti. Dediğinizi yaptım. Hatta oradaki bir cümle, nişinizi daraltabildiğiniz kadar daraltın cümlesi vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Bardak nişini ele alalım. Kupası var, çay bardağı var, içki bardağı var. Ben dedim ki sadece çay bardağı. Sadece çay bardağı olsun. Gerisine ihtiyacım yok. Sadece onu yaptığım için, büyük ihtimalle nişimi daralttığım için şu an bu kadar hızlı ilerledim. Çünkü rakip kanallarını görüyorum. Diğer kanalı direkt kopyalamış. Bütün bardakları yapmış. Bir bardak izleniyor, bir bardak izlenmiyor, bir bardak izleniyor. Ben dedim ki sadece bir bardağı yapacağım. Sadece buradan ilerleyeceğim. Ondan sonra sonuç bu. Hani ama arkadaşlar denesin, denemeyi bırakmasınlar. Sonunda illaki oluyor. Çok da güzel bir söz söyledin aslında. Bu kadar kolay mı dediğin nişe bizim verdiğimiz için, ona para verdiğin için o e-kitap senin için bir değerli oldu. Ben sana aslında şimdi tam arka planladım. Bir para verdin ve para verdiğin e-kitabın içinde nişler vardı ve o nişler senin için değerli oldu. Değerli olduğunda bize de güvendiğinden olduğunu düşünüyorum. Bu adamlar bu nişi buraya koyduysa bu nişten para kazanabilir dedin. Normal şartlarda ben eminim ki şimdi sana da sormak istiyorum. Bu nişi kendin görseydin YouTube'da para kazanmayacağını düşünüp bu nişten para kazanma açılmayacağını düşünüp bu nişe girmezdin. Doğru mu? Yani o nişi görürdüm ama büyük ihtimalle es geçerdim bu olmaz diye. Evet, bu olmazdı derdin. Çünkü dediğin gibi nişin içinde neredeyse özgünlük anlamında dışarıdan bakıldığı zaman bir şey yokmuş gibi duruyor. Evet. Ama e-kitapta verdiğimiz tüyolarla, verdiğimiz rakip analizleri ki e-kitapta rakipleri de verdiğimizi biliyorum. CPM değerleriyle böyle bütün verilerini gördüğün zaman biraz daha içine siniyor. Diyorsun yani tamam, o zaman bu gelirler, ortalama bu gelirler, bu izlenmeler benim için okey diyerek ona kendini hazırlıyorsun. Sadece orada link görsen aslında yapamazdın. Yani hani düşün, sadece o kanalın linki var orada. Giriyorsun ve kanalı görüyorsun. Biz de demiştim sana, al kardeşim yap bunu. Gene yapmaz. Oradaki bilgiler kesinlikle çok önemli. Yapay zekayı nasıl kullanacaksın? Seslendirmeyi nasıl yapacaksın? Aslında orada belki de insanların çok basit gördüğü ufak bilgiler o kadar yönlendirici oluyor ki ve başarıya giden yol aslında o ufak bilgiler oluyor ki bunlar size ışık tutuyor. Biz o kitabı bir ay geçik bir sürede yaptık. Başkalarının yaptığı gibi ChatGPT'ye yazdırıp metinleri oraya yapıştırmadık. Metinleri okuduğunuzda kendi ellerimizde yazdığımız, aslında hep eğitimlerde anlattığımız şeyleri söylediğimizde insan hissedebiliyor. Yani bir metin okuduğunda yapay zeka mı, gerçek bir insan yazdı mı anlayabiliyoruz yani. Hani biz anlayabiliyoruz. Belki sistem, YouTube anlayamaz ama buradakilerde sana samimi geldi. Başardığını düşünüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Farklı başka bir şey söylemek istiyorsan da son kapanış olarak yine bir şeyler paylaşabilirsin. Sonrasında da kapatalım. Yani şöyle söyleyeyim. E-kitapta benim nişimin verileri vardı. Ortalama izlenen konum, ortalama yaş aralığı, bu tarz veriler vardı. Şu an veriler birebir benimkiyle aynı. Hani bu kadar aynı olmasını beklemiyordum. Veriler bile birebir aynı. Hatta oradaki veriler üzerinden bile ben nişi biraz yoğurdum diyeyim. Karışım yaptım. O da biraz etkili oldu büyük ihtimalle. Çok faydalı olur insanlara. Ben de son bir konuşma yaparak kapanış yapayım. Ya bizim buradaki bulunma sebebimiz, asıl amacımız, bu eğitim sektörüne girdiğimizden beri yapmak istediğimiz net olarak şu: abartılı gelirler, abartılı gerçek olmayan istatistikler ya da imkanı olmayan ama böyle çok basit göstermeler gibi hiçbir hedefimiz, videolarımız bugüne kadar olmadı. Gösterdiğimiz bütün veriler ya bizim
kendimize ait oldu ya da kursiyerlerimizin kazançları oldu ya da danışmanlık verdiğimiz insanlar oldu. Bunu her seferinde tekrar söylüyorum. Şimdi tekrar söylemek istiyorum. Arkadaşlar, gösterdiğimiz bütün kanallar da bizim değil. Bakın, gösterdiğimiz bütün kanallar da bizim değil. Çünkü zaten örnek veriyorum, bu 1,5 yılda belki 100'ün üstünde kanal analizi, istatistiği, geliri vesaire gösterdik. Bunların hepsinin bizim olması zaten mümkün değil. Bu kadar bir ekibin şu an Türkiye'de hakim olabilecek bir durum yok. Yani çok büyük bir medya şirketi kurup belki de 150-200 kişi çalıştırmamız gerekiyor ki bu kanalların hepsi bizim diyebilelim. Yani öyle bir ekibi yönetmesi lazım. Ama şöyle de bir durum var. Sonuçta bu kanallar bizim direktiflerimizde, yani yönlendirmemizle yapılan kanallar. Bu da şu anlama geliyor. Bizim bu insanlara verdiğimiz bilgiler doğru. Bu kadar içerik oluşturucu, bu kadar influencer, bu kadar YouTuber'a biz destek verip bunlar başarıyorsa burada insan şey demeli. Yani demek ki bu adamların bahsettiği şeyler doğru ve biz bunları uyguladığımızda da aslında yanılmıyoruz. Şimdi sen bu kitabı aldığında, bunu işe girdiğinde 10 TL bir CPM görseydin ya da para kazanmaya gönderdiğinde para kazanman açılması ya da kitle analizine baktığında saçma sapan olsaydı, o zaman ne olurdu? Demek ki biz bu işi bilmiyorduk. Peki biz verdiğimiz işin bu kadar bilgisini nereden biliyoruz? Çünkü biz o işi ya kendimiz yapmış oluyoruz ya da işte bir arkadaşımız ya da bir danışmanlık verdiğimiz birisi yapmış oluyor. Kendi bildiğimiz, emin olduğumuz nişleri o kitaba koyuyor. Diğerleri ne yapıyor? X'ten buluyor, oradan buluyor. Onların SS'lerini alıyorlar, o verileri koyuyorlar. Bir giriyorsunuz ki saçma sapan bir kitap. Biz öyle yapmıyoruz. Biz kendi gözümüzle gördüğümüz CPM'leri, gelirleri, kitleyi bunu görerek. Yani biz oraya senin yaptığın 10 işi içerik stüdyosunda gördüğümüz bir ya bizimdi ya değildi. Orasını infosunu vermeyeyim ama yani bildiğimiz bir işti. Yoksa inan dışarıdan bakılarak 1000 gösterinin başına geliri, izleneceği ülkeleri, erkek bayanı bunları normal şartlarda dışarıdan bakarak tabii eklentiler var gösteriyor ama doğru göstermiyor. Socialblade bugün gelirleri doğru gösteriyor mu bir? Göstermiyor. Ya da diğerleri. Biz bunları nereden biliyoruz, nokta atışı o kadar yapıyoruz? İşte çünkü içerideyiz. Yani bu kadar bilginin olduğu yerden artık kaçmayalım. Kendimize de değer verelim. Zamanımıza da değer verelim. Aşık gerçekten tebrik ediyorum. Yani içtenlikle tebrik ediyorum. Sadece bir kitaba para verdi. Yani minimum parayla, yani mesela Şükrü şu an sanki bir ajanstan gelmiş, biz bir bedel ödemişiz de bak Şükrü bunları. Böyle olsa bile zaten bunu hissediyor insanlar. Hissedersiniz. Bak adam doğal geçti, açtı kamerasını, evinde oturuyor ve konuşuyor. Yani bunun daha ne kadar doğalını istiyorsun? Kendinize güvenin, inanın. Gerçekten verdiğimiz bilgilere güvenin ve uygulamaya başlayın. 1 ay olmaz, 2 ay olmaz, 3 ay olmaz ama 4. ayda açarsınız para kazanmak. 2014'ten 2017'ye kadar para kazanmadım diyorum. Her şeyi anlatıyorum. Mağazada çalıştım diyorum. Paspas çektim, tuvalet temizledim. Ya size daha ne kadar anlatabilirim? Hani yani bir şey de saklamıyorum demiyorum, ben çok zeki bir adamım. İşte ilk girdim bu işe patlattım. Ben de öyle bilgiler var ki işte bu bilgileri veriyorum, satın alın da demiyorum. Çok zor yaptık. Yani kaç tane kanal batırdık, kaç kişiyle uğraştık. Biz belki de var 500'ün üstünde insana danışmanlık verdik. Yani kanallarıyla bu insanların kanallarına bir şey yaptık. Artık beynimiz o kadar dolu. Ben bu kadar dolu olduktan sonra 2024'ün başında başladım bu eğitim. 2020'de de çektik videolar ama dedim ki şu an tam olmadım ya. Hala eksiklerim var dedim. 2024'te dedik ki artık yeter. Baktık piyasaya da karman çorman, çarşamba pazarı, nerede yanlış bilgi, forumdan bir yaz okuyan eğitim seti çıkartmış. Eğitim setine çıkan 20 video var. Videolar da başarısın kardeşim, yaparsın kardeşim. Şimdi en güzel videoya geliyoruz. Video yok. Eğitim seti bitiyor, böyle kalıyorsun. Diyorsun. Şu sorun var ya herkeste. Bununla alakalı cevabını çok merak ediyorum gerçekten. Bu da arkadaşlara bir şevk olsun yani. Yani nasıl harekete geçtin? Hani sonuçta tamam nişi gördün ama zaman harcayacaksın. Belki para kazanma açılmayacak. Belki o olacak. Hep böyle telaşlar var ya. Çünkü çok dikkat edilmesi, dar nişe gidilip markalanması gereken bir iş. Eğer markalayamadığın zaman böyle kapakta olsun, başlığında olsun, video tarzında olsun, montaj zamanında olsun, metini birbirine bağlamda olsun. Bunlarda hata yaptığın anda da para açamayacaksın aslında bir iş. Çünkü YouTube buna şey de diyebilir. Ya bu derleme kanalı da diyebilir. Ve bunu para kazanma, yani ben 3 güne bir video atıyorum. Yaklaşık 15 ya da 20 videoda açtım para kazanmayı. İlk videoyu attım, hani zaten bir şey olmayacağını düşünerek başlamıştım ama sizin bir cümleniz vardı. 15 video, 20 video atın, bir şey olmazsa o zaman bırakın tarzı bir cümle hatırlıyorum. Dedim ki hani 15-20 video devam edelim, hiç sıkıntı değil.
4. ya da 5. videodan sonra izlenmeler gelmeye başladı ve çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Hatta güzel bir yorum hatırlıyorum. Çok güzel video yapıyorsunuz, videolarınıza devam edin tarzı bir video okudum. Ondan sonra tekrar gaza geldim ve izlenmeler arttıkça daha çok şevklendim. O şekilde devam ettim. Sonra para kazanma açmak zaten benim şeydi, hayaldi. Doğal şekilde açmam da gerçekten çok güzel oldu organik olarak. Şu an abime de kanal açtık. Abim de organik şekilde 3-5 video yükledi. Herhangi bir doğru düzgün izlenme gelmedi. Hatta 200 gösterimde 0 izlenme falan gelmişti. Abi dedim devam et. Acele etme. Bekle. 6. ya da 4. video tam ya da 5 tam hatırlamıyorum. Tek tek izlenmeler gelmeye başladı. O izlenmelerden diğer videolar da patlamaya başladı. Şu an yaklaşık 250-300 abonesi var yanlış hatırlamıyorsam. Ki çok güzel bir rakam yani. Şimdi ona da yakında herhalde Haziran 10'da para kazanmayı açarız diye düşünüyorum. Ya bir kanal başladığınızda kendinizi 10 iş yapacağınıza inanın. Sadece içeriğinizin kalitesine odaklanın. İzlenmeye 48'e bakmayın. Bakmayın ya. Ne zaman bakın biliyor musunuz? Para kazanma açtınız, kanalı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Artık hani geliştirmek için ne yapmanız gerekiyor diye analiz yaparken bakın. İşte ne kadar izlenmişim, yeni izleyicim ne kadar, işte kapak tıkım ne kadar. Buna gelişme sürecinden sonra bakın. Ama sıfır açtığınız kanalda buna odaklanmayın. Buna odaklanırsanız o kanalı yapamazsınız. Dersiniz ki ben bir yerde yanlış yapıyorum. Değiştirirsiniz. Siz değiştirdikçe kanal aslında amacından çıkar ve gene hiç izlenme almaz. Burada önemli olan olay sabırlı bir şekilde hiçbir düzeni bozmadan kapak tarzını, başlığı, video serisini hiçbir şey bozmadan devam etmek. Bu kadar basit aslında. Yani çok zor bir olay da değil. Bu kadar basit. Şükrü, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bilgileri verdiğin için.